Merhaba, ben Tolga. Ben Gülden ve tabii ki ailemizin en değerli üyesi Max. Karavan yaşantımızın dolu dolu 4 yılı geride kaldı. 5. yıla 81 il Türkiye turu ile başlıyoruz. 5. şehir Antalya'dayız. 5. sezonda bakalım neler yaşayacağız, hep birlikte görelim. Gel yanıma. Atla. Dön böyle. Merhaba dostlar. Nasılsınız? Biz iyiyiz çok şükür. Görüyorsunuz Tolga yok. Biz bu videoda Max'le beraberiz. Sizinle baş başayız. Tolga'yı gönderdik. Biliyorsunuz önceki videoda Antalya şehir merkezine gelmiştik ve arkadaşlarımızla vakit geçireceğimizi söylemiştik. Sürprizler çıktı. Başka işlerimiz oluştu bir anda. Arkadaşlarımızın karavanının su deposu düşmüş. Yolda giderken su deposu bir yanı aşağıya doğru düşmüş. Biz şehir merkezinde biraz vakit geçirip belki size şehir merkezini gösteririz derken arkadaşlarım bu yaşadığı durumdan sonra hemen onların yanına geldik. Şimdi neredeyiz? Hemen gösteriyorum size. Beklemek için bir dakika. Kapıyı açınca hemen dışarı çıkıyor. Kapı manzaramız. Tolga çalışıyor dışarıda. Hadi gidip bakalım. Sen ödül maması mı yiyorsun? Bana vereceğim mi onu? Tolga dışarıda çalışıyor dedim ama buralar bayağı kalabalık. Belki bazılarınızın tanıdığı yüzler bile olabilir. Hemen gidelim. Şimdi size döneceğim. Merhaba. Merhaba küçük hanım. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Ne yapıyorsun? Bizi saklı işler yapıyor. Ben bahsettim su deposunun düşmesinden de. Bizim arkadaşlara yardım etmeye geldik. Evet, sevgili dostlarımıza yardıma geldik. Tadilat yapıyoruz. Tadilat büyüdü. Gitgide de büyüyor. Niye böyle bir şey oldu Yapılacak anlamadım. başka işler çıkıyor sürekli. Ha, devamlı bir şeyler çıkıyor. Mesela hidroforları aracın altındaymış. Mikrofonumuz yok, dönme. Hemen. Hidroforları aracın altındaymış. Hidroforu aracın içine aldık. Genleşme tankları yokmuş. Biz genleşme tankından memnun olduğumuz için onlara da sistemi anlattık. Onlar da biz de takalım o zaman size zahmet olmazsa dediler. Ben de dedim ki olmaz. Ondan sonra genleşme Zahmet tank- olmaz yani. Evet, zahmet olmaz. Zahmet olmaz. Genleşme tankımızı da getirdiler. Onu da taktık. Şimdi ne yapacağız? Biliyorsunuz biz Eksi 17'de karavan depolarını yalıtım yaptık ve donma yaşamadık. Arkadaşlara da benzer bir uygulama yapacağız. İnşallah onlar da donmaz diye ümit ediyoruz. Antalya'da niye donsun depolar? Çünkü Antalya'da donmayacak depolar. Arkadaşlar yılbaşında yüksek rakımlara çıkmaya niyetleniyorlar. Evet, Erciyes'e gidip kar kampı yapmak istiyorlar. Evet. Kayak yapacaklar. Hayatlarının tadını varacaklar. Çekmez misin ya lütfen? Kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Burada bir sürü karavan var. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Eviniz ne kadar güzel. Teşekkür ederim. Hiç Çok güzel sağ- değil ama şu anda tadilattayız. Yıllık her yıl bu dönemlerde tadilat sezonuna giriyoruz. Yaklaşık bir 20 günlük işimiz var. Ama bu sefer büyük bir dönüşüm var. Ben de merakla bekliyorum. Çok güzel. Bu hali de güzel gözüküyor bak. Bembeyaz gözüküyor biliyor musun buradan? Boya yenileniyor şu anda ama Evet. buradan yepyeni gözüküyor. Yenilenmiş Ama gibi görünüyor. bembeyaz görünmesin işte. Yeter. Evet, bizim gibi renklenecekler birazcık. Evet, birazcık. Tabii taban beyaz ama küçük dokunuşlar olacak. Ben şöyle geleyim bunu. Tanımayanlar vardır belki arkadaşlarımız. Melike.
Tost Van Life. Onlar da bizim gibi karavanda yaşıyorlar. Hatta bizden biraz daha tecrübeliler. 6 yıldır değil mi sizin? Evet. Bizim 5. yıl Melikeler 6 yıldır yaşıyorlar. Sosyal medyadan takipleşiyorduk. İlk defa bu sene yüz yüze karşılaştık Evet. değil mi? Hep yazışıyorduk. Biz buraya geldiğimizde onların işleri vardı. Biz uzaktayken zaten görüşme gibi bir durumumuz yoktu ama ya kısmet buralarda beraber vakit buluştuk artık. geçirmekmiş. Hep beraber tadilat yapıyoruz. Evet, kesinlikle. Zor bir iş ama olsun. Keyifli. Kendi işini yapınca ayrı bir keyifli. Evet. Kendin için yapıyorsun. Kendi evini yapınca ayrı bir keyifli oluyor. İnşallah tadilat bitince de gezmeler yapacağız beraber. Evet. Sabırsızlıkla bekliyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Size de kolay gelsin. Bize olacak dediler. Biz Melikelerle sohbet ederken Hı. Hı hı. sen şamandırayı falan da takmışsın. Evet evet, şamandıra takıldı. Su hidrofor girişi çıkışı takıldı. Burası su girişi olacak. Ondan sonra bir de ekstrem bir durumda su tahliyesi yapacağız buna. Ha, temiz depoya su tahliyesi. Evet. Evet. Mantıklı. Sanırım şu tarafa bir yere koyabilirim onu. Eğimde böyle duracak ya zaten. Araç altına takılacak değil mi? Evet. Demirleri çıkardın mı araç altından? Ha, Çıkardım. çıkarmışsın. Şurada demirler gözüküyordu. Evet, Neyse kestim. takarken bakarız. Bu videoda biraz çalışıyoruz. Ama işimizi bitirip gezmeye de gideceğiz. Her zaman gezmek olmuyor. Bazen de iş oluyor. Biraz daha mı? Şurası aşağıda kalacak. Gel. Sen ne yapıyorsun sen acaba? Yardım mı ediyorsun Tolga'ya? Şimdi Dikelim mi? yok, çok dikmeden Alttan mı? Buralar şenlendi. Herkes çalışıyor. Bir de Max'imiz var. Çalışıyor. Max, Ben haricinde. ne yapıyorsun oğlum? Arkadaşlar bizim 3. günün özeti. Vantört'le de buluştuk. Onlar da çalışıyor. Biz de geziniyoruz. Murat hiçbir şey yapmıyor ama. Ellerini cebine koymuş. Aynen aynı şekilde. Ben- Yapmayacağım da diyor ya. 6 ay fazlasıyla çalıştım. Yeter gibi. Çalışmadık sen. komple kapat. Tam böyle yedire yedire. Gıcır gıcır bir hale getiriyoruz depoyu. Pırıl pırıl oluyor. Uzay mekiği. Ve depo yerine montajlanmış bile. Evet. Ne kadar hızlısınız Cem Bey. Evet ya. Hallettik bağlantılarını. Yalıtımı da bitirdik. Yalıtım kaplamalarını da sabitledik köşelerden. Ondan sonra şimdi depomuz sapasağlam şekilde yerine yerleşti. Evet. Bunlarla sabitlendik. Buralarla. Çıkartmak istediğinizde bu 4 vidayı çıkarttığınızda depo aşağıya düşer. Okay. Onun haricinde düşmesi çok Mümkün olası değil. Yani mümkün değil demeyelim de olası değil diyelim yani. Yine bir açıklama bırakalım burada. Şimdi hidrofor bağlantını yaptım. Yes. Tamam mı? Buradan hidrofor bağlantın yapıldı. Şu hortum takılacak buraya. O Onu da kadar. içerim. Evet. Ondan sonra sen arabanın altına girip o deponun yalıtım yapacaksın sonra. Tamam. Hidroforu buraya aldık. Dışarıdaydı. O zaten Ve kendisi genleşme direkt tankı yapışkan takılacak. değil mi? Ha, yapışkan. Zaten yapıştıktan sonra etrafını o bantla da döneceğiz. Tamam. Bırakmasın diye. Karavan sahibimiz. Evet. Arkadaşlar yardıma geldi. Şimdi biz bunları yapıyoruz ya. Kaydı sil kaydı. Çık kayıttan. Çıkmam. Şimdi biz bunları yapıyoruz ya. Suyu bir koyuyoruz. Piş, her taraftan su akıyor. Meğerse depo delikmiş. Ay aman aman. Yok ya, depoyu test ettik. Sıkıntı yok. Su doldurup boşalttık birkaç kere. Eyvallah. İçini temizledik. Toplanıyor musun? Evet, biraz toplanıyorum. Şu sizin mi? O bizim. Bitti mi işimiz? Şimdilik bitti. Kampa gidelim dedik. Sonrasında devam edeceğiz inşallah.
Buyurun. Bir saniyenizi aldım. Teşekkür ederim. Ne haber? İyi sen? Nasıl gidiyor yolculuk? Süper süper. Gezmelere gidiyoruz. Kampa gidiyoruz. Ama önce Max'in arkadaşını almaya gidiyoruz. Tolga'nın arkadaşını da almaya gidiyoruz. Benim de arkadaşım. Arya. Max'in güzel kız arkadaşlarından birisi daha. Değil mi? Evet evet. Efendim. Bak abi Gülden sen de var. Bakıyorum hemen. Şu montu bir elleyin. Arkadaşını aldık mı? Evet Arya. Max buraya gel. Nereye gidiyorsun? Of güzel kız. Güzel kız. Maxim'in arkadaşı. Ama kıskanç bir arkadaşı, beni paylaşmıyor. Oh. Oh kuzularım benim, kuzularım. Hayır. Aa. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11. Ayağıma işiyordun ya. Geldi yanıma. Tam ayağımın dibinde yürüyorsun. Çarpıyor. Sen düşersen annen arkandan atar olmasın. Manzara noktasında herkes fotoğraf çekimine daldı. Kanyonun en net göründüğü yerlerden biri burası. Kendisine oda. Kendisine oda, çocuğa oda, annesine oda, 3 oda zaten. 2 de misafir odası olur. Yani biri otel istemiyor yani. Aynı oda istemiyor. 2+1 odası sadece paylaşmak istemiyor. Annesi benim özelim olsun böyle. Merhaba. Merhaba Nasıl Gülden gidiyor Hanım. gezmeler? Çok Güzel. güzel değil mi doğaya? Çok güzel ya, baksana şuraya. Antalya'nın en sevdiğimiz noktalarından biri. Evet. Hem de deniz olmadan sevdiğimiz bir yerlerinden. Evet. Sen de bizi mi çekiyorsun? Çok komiksiniz ya. Şimdi buraya kadar geldik ama hayal kırıklığı yaşadık. Neden? Güver Şelalesi. Güver Az uçurumu, Güver şelalesi tam şu ağaçların oluyor ama
gram su kalmamış. Evet. Normalde şurada bir su yatağı olması lazım. Kupkuru. O yüzden şelaleye kadar yürümüyoruz. Su yoksa neye Evet, gideriz? şu ileriden iniş var aşağıya ama işte zaten böyleli. Yani oradan akıyor olsa buralarda su olması lazımdı. Ama hemen şu kayanın şurasından aşağı doğru akıyordu su aşağıya. Ama hiç yok. Komple hayal kırıklığı yaşadık. Demek ki Mayıs'ta bir daha geleceğiz. Karlar eriyince. Şimdi orası Bunu da çekmiyorum. Ama şöyle. karavanlara geldik sonunda. Elimiz gözükmüyor şu anda gerçi ama. Evet, hemen yanda. Hadi alalım yerine geri. Bardaklar hazır. Kahveniz Kahve de hazır. Gün batımını izlemeye. Gerçi Evet, gün batımı seyretmeye gidiyoruz. Evet. Arkadaşlar önden gitti. Biz de anca toparlandık. Yetişiyoruz şimdi Yetişeceğiz şimdi onlara. O gün zaten yelken iptal oldu ya senin. Söyleyeyim mi sana, bu Daha'nın annesi falan filan hepsi beraber gece sabahlara kadar okudular. Benim sabah haber. Her şeyle harika bir lokasyon. Antalya Güver uçurumu. Daha önce gelmeyenleriniz varsa mutlaka buraya uğrayın. Ve lütfen ateş yakmayın. Of. Çocuklar burada mısın? Gel bakalım, yaramaz. Herkes burada. O deminki köpek burada mı? Arkadaşlarımızı gönderdik. Sonra biz de biraz keyif yaptık. Şu sessizliğin tadını çıkardık. Evet. Şimdi gezmeye gidiyoruz. Tam diyordum ki çok güzel yerleri göreceğiz ama gerçekten de çok güzel yerler göreceğiz. Hadi hep beraber gezmeye. Buradan mı? Gel hadi gidiyoruz. Hadi Yürüyerek değil Max'cim, gidiyoruz gel. Hadi koş. Gel Koş. gidiyoruz. Yürüyüşe gideceğiz zannetti. Bu tarafa. Hadi bakalım. Hoppa. Papapapam. Max'i bıraktık. Neden bıraktık? Çünkü 480-500'e yakın merdiven tırmanacağız. O yüzden garibim Max bunu yaşamasın istedik. Evet, canı çıkmasın çocuğun. Hadi Biz gidelim. bizim canımız çıksın. Evet, müze kartımızı açıyoruz. Sen de açmak ister misin? Hemen. Kısaca nerede olduğumuzdan bahsedelim şimdi. Karain mağarasına tırmanıyoruz. Şuralar hep Antalya. Buralar Antalya. Karşı taraf Döşemealtı. Buralar böyle. Burası da böyle. Daha yolun başındayız. Hemen şuradan başladık. Ama çok hızlı çıktık. Baksana çıktığımız noktadan. Hiç yavaş yürümeyi bilmediğimiz için. Şimdi Karain mağarası ile ilgili çok enteresan bir bilgi var. Şimdi mağara diyoruz ya hani. Bildiğiniz mağaralar gibi değil. Bizimle birlikte gezdiğimiz daha önceki mağaralar gibi bir yer de değil burası. Ta Paleolitik
çağa kadar giden aslında bir ev. Paleolitik çağ, çok böyle terimlerden bilgisi olmayanlar için konuşabilirsem söyleyeceğim. Yontma taş devri. Yontma taş devrine kadar dayanan kalıntılar bulunan bir mağara. Yani gerçekten mağara adamlarının yaşadığı bir mağara yani. Kaç bin yıl öncesi, öyle bir sayı verelim. 500 bin yıl önceden bahsediliyor ve milattan sonra 4. yüzyıl, Roma rakamını hesapladım. 4. yüzyıla kadar da yaşam devam etmiş. Çok ilginç kalıntılar bulunmuş bu mağarada. Ve binlerce eşya bulmuşlar bu Evet. mağarada. Eşya dediğiniz zaman öyle evinizdeki eşyalar gibi değerlendirmeyin. İşte avcı toplayıcı zamanlarda kullanılmış. Kemiklerden üretilmiş alet, edevat, Evet. tabaklar, çatallar. Yorulursanız böyle dinlenebileceğiniz yerler de yapmışlar. Çünkü 500 basamak yaklaşık. Ve sürekli tırmanış gibi yani. Sürekli tırmanış. Aşağıdaki tabelada gördüm. İnternetteki bilgilerde görmemiştim ama Neandertal kemikleri İlk de insanlar. bulunmuş. Evet, çene, alt çene ve diş kalıntıları bulunmuş burada. Yani 1947'den beri çalışma yapılıyormuş bu arada burada. Farklı dönemlerde, yani farklı dönemlere ait kalıntılar zaman zaman bulunmuş. Bakalım. enteresan bir yere gidiyoruz ve hemen kısa bir bilgi. Buraya müze kartla girebiliyorsunuz. Evet. Eğer müze kartınız varsa zaten yıllık biliyorsunuz birçok yere ücretsiz olarak giriş yapabiliyorsunuz çok düşük bir meblağ karşılığında. 2025'te mi aldık biz? Evet. 2025'teyiz değil mi hala? Evet. 2025 yılı için 100 liraydı. Yani 100 lira verip defalarca bir yıl içerisinde birçok müze kartına giriş yapabiliyorsunuz. Evet, müze kartla müzeye girebiliyoruz. Yalnız manzarayı da size göstermeye çalışıyorum ki hani burayı biraz böyle hayal edebilin. Bizim kafamızda olanlar, diğerleri zaten atladı zaten şu anda videoyu. Bizim kafamızda olanlar Ya niye atlasınlar ya? Yani resmen Türkiye bölgesinde aslında bu özellikle çok az mağara var. Resmen tarih gösteriyor size. hem de binlerce yıl öncesine ait bir tarih. Şimdi şu açı güzel. Bakın şurası bir dağ yamacı. Bakın, dağ yamaçları böyle geliyor. Sonra burada bir anda bitip dümdüz bir ovaya dönüşüyor. Evet ya, çok ilginç değil mi? Bakın. Denize kadar düz buralar. Evet zaten şu pardon. Şu taraflar deniz. Sağdaki dağ sıraları kameradan gözükür mü bilmiyorum ama Gözüküyor efsane. çok güzel duruyor. Katman katman. Oy. Son 50 merdiven. Geldik. Bakar mısın ne kadar yukarıya çıktığımıza? Oh. Bir de basamaklar çok minik minik böyle pıtı 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 çıkıyorsun, o daha çok yoruyor. Ve hızlı çıkıyorsun aynı zamanda. Nefes darlığı olanlar buraya çıkarlarken çok dinlene çıksınlar. Evet, her bankı değerlendirin. Evet. Bizim gibi Topuklu ayakkabı kullanmayın. koştur çıkmayın. İçeride yarasa sesleri geliyor. Evet, neymiş. Sizi ilk başta bu karşılıyor, bakın böyle bir kayanın hemen altı. Çıktığımız yeri gördünüz zaten. Ve burada ileriye doğru şimdi şuradan içeriye gireceğiz ve şöyle 2 tane daha yer var. Hepsini gezdireceğim size. Baksana. Ya çok iyi. Çok enteresan. İçeri girebiliyor olmamız çok güzel. Evet, şu anda ta yontma taş devrine giriyoruz. İnsanlar böyle yaşıyorlarmış o dönemde. Antik, İlk defa bu kadar çok yarasa sesini yakından duyuyorum. evet, antik merdivenlerden aşağı iniyoruz. Alanı şöyle göstereyim size. Vay be. Şu an karanlığın içinde bir ışık gibi doğdun. Tam orada. Çok efsane bir yer. Ve burada yaşam varmış. Hani burası bildiğimiz o işte Gilindire mağarası ya da işte diğer Aynalı Göl gibi falan mağaralar değil. Burada direkt yaşam olan bir aslında ev burası yani hani güncel adıyla. Burası bir evmiş.
binlerce yıl öncesinde insanlar yaşamış burada. Ama doğal oluşum yine yani. Evet, evet, evet. Muhtemelen yine illaki bir çalışma yapılmıştır, açılmıştır ama şeyi beklemiyordum mesela. İnternetteki bilgilerde sadece bu giriş alanı gözüküyor. Ama buradan aşağıya doğru yine bir bu kadar büyük bir alan daha var. Evet, evet. Arkada Orada da var. yerler var. Hemen buranın üstünde yine çıkılabilir gibi gözüken bir yer var ama çok karanlık. Aydınlatmalar olmadığı için oraları göremiyoruz. Evet. Evinizin konforunda ta Antalya'nın bir ucundaki Karayel mağarasını geziyoruz. Şimdi burayı geziyoruz. Bir beğeniyi hak edelim. Değil mi? Bir beğeni yapın. Hala beğenmediyseniz bir beğeninizi alırız. Evet, yorum yapabilirsiniz. Fikirlerinizi beyan edebilirsiniz. Videonun bu bölümüyle alakalı olarak. Yani biraz bu kadar emeğe bir teşekkür alalım değil mi? Evet, lütfen. Biraz önce girdiğimiz mağaranın başka bir açısı. Ama tabii bu tarafta da yerler var. Şimdi biz buraya bakacağız. Ben size hemen şunu göstermek istiyorum. Burası sonraki çağlarda da kullanıldığı için bakın burada Roma yazıtları da var. Yani kutsal alan olarak da kullanıldığı iddia ediliyor. Hatta şurada da bir şey var. Oyma şeyler var, nişler var. Ama şu yazıt çok güzel, sağlam kalmış. Evet. Şimdi biz böyle yerleri seviyoruz, biliyoruz, araştırıyoruz ve ziyaret etmekten büyük keyif alıyoruz. Araştırırken tabii ki bütün internet alemini talan ediyoruz. Bu mağara ile ilgili özellikle Google yorumlarında okuduğum enteresan 2 yorum vardı. Ondan bahsetmek istiyorum. İlginizi çeksin çekmesin böyle yerler. Yolunuz düştüyse ziyaret edebiliyorsunuz. Mesela bir hanım arkadaşımız şey yazmış. O kadar basamağa çıktıktan sonra karşılaşacağınız şey berbat bir mağara yazmış. Muhtemelen işte hiçbir alakası yok. Girdi içeriye, o alanı gördü sadece. Buradaki ne o yazıtları gördü, ne önemini biliyor. Böyle düşünmesi normal karşılıyoruz. Sonra başka bir yorum daha vardı. Yanınıza su alın çünkü yukarıda tuvalet ya da büfe yok yazmışlar. Mağarada büfe beklemiş arkadaşlar. Ya çok komik değil mi? İnsanların artık beklentileri farklılaştı. Evet. Biz Hep bir işletme olsun, hep bir ticarethane olsun tabii gittikleri illa her yerde. para harcasınlar. Hani parayı o kadar mı kolay kazanıyorsunuz? İlla gittikleri yerde böyle bir hizmet alsınlar. Para verip hizmet alsınlar. Yani- Devamlı böyle bir poflansınlar istiyor insanlar artık. Şöyle özel bir yer için bile bu yorumları yapmışlar. Biz sizin için işte görebildiğimiz farklı ve o zamandan kalma detayları göstermeye çalıştık. Umarım hiç ilgisi olmayanları katmıyorum ama gelip de görenler de böyle birazcık bilgi edinip boşu boşuna yerleri kötülemezler. Araştırın. Araştırmak güzel şey. Bu bölgede, bu içerideki mağara kalıntılarında hipopotam kemikleri, gergedan kemikleri, Evet. fil kalıntıları, bunları bulmuşlar. Bu kemiklerden yapılmış aletler bulmuşlar ve aşağıda bu kadar düzlük varken saklanmak ve sığınmak için bu kadar yukarıyı kullandılarsa ya su vardı aşağıda ya da gerçekten çok büyük hayvanlar vardı. Çok garip. Çok enteresan bilgilerle Want World YouTube kanalı sizler için tüm Türkiye gezmeye devam ediyor. Karavanla çıktığımız 81 il Türkiye turumuzun 5. şehri Antalya'dayız. Antalya'nın kaçıncı videosunu izliyorsunuz artık bilmiyorum. Çünkü ben saymayı bıraktım. Evet. Antalya o kadar dolu bir şehir ki her metrekaresinde farklı bir tarih, farklı bir oluşum, farklı bir mağara, Paleolitik çağdan günümüz güzelliklerine kadar efsane yerler görebiliyorsunuz. Şimdi Antalya'nın bir ilçesine adını vermiş bir yere götüreceğiz sizi. Evet, bitti mi gezimiz? Hayır. Bitmedi. Hayır, bu turda, bu videoda Antalya'nın birçok bölgesini gezeceğiz. Herhalde bir 6, 7 ya da 8 tane farklı nokta göstermeye Zaten çalışacağız şimdiye size. kadar bile işte şehir merkezinde sanayide başlayan videomuzla Güver uçurumunda devam etmiştik biliyorsunuz. Şimdi tekrar dağlara, tepelere çıktık. Mağaralar, işte yollar, Hanlar, yer hamamlar. Çok güzel yerler gezeceğiz. O yüzden atlamayın videoyu. kertenkele, çizgili bak. Gördüm.
Çizgi Merhaba. değişik. Çok güzel yerler gezeceğiz sizinle. Ev konforunda karavanla tüm Türkiye'yi gezmeye devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğeneceğini ve izleyeceğini düşündüğünüz bütün WhatsApp gruplarınıza paylaşmayı lütfen unutmayın ki kanalımız daha fazla insanın karşısına çıksın ve böylelikle daha fazla insan Türkiye'deki bu güzelliklere tanık olsun. Hem de ev konforunda. Hem de bedava. Max'in kavuşmanı. Oh, poposunu yediğim. Oh, poposunu yediğim, poposunu. Oh, oh, oh. Hadi gidelim mi gezmeye? Hadi gezmeye gidelim. Gidelim. Gel. Hadi git Gülen'in yanına. Ben gidiyorum. Oo, sen mi kullanacaksın arabayı? Hemen anahtarı verebilirim. Teşekkürler. Arkadaşım vardı. Havalandırmaları açalım. Şimdi bir yandan geziyoruz. Bir yandan da size video yetiştirmeye çalışıyoruz. Kolay değil. Hem gezip hem de haftada 2 tane video yetiştirebilmek çok kolay değil sevgili dostlar. Ya özellikle eş dost arkadaşlarımız diyor ki ne güzel geziyorsunuz. Oh, iş güç yok. Bütün gün keyif yapıyorsunuz. Canınız sıkılmıyor mu? Diyor biz tanıyan arkadaşlarımız. Ve Ama bunu- bütün gün keyif yapmıyoruz tabii ki. Ve işin garip tarafı da ne biliyor musunuz? Bunu bizi tanıyan arkadaşlarımızın söylediği. Evet. Evet, aynen öyle. Ya, Bak gezdik geldik. Daha yorgunluğumuzu üstümüzden atamadan hemen işe koşturuyoruz. ne güzel YouTube videosunu YouTube'dan para kazanıyorsunuz bedavadan diyen, hiç YouTube işini bilmeyen yorumcular olabiliyor bazen. Bize çok denk gelmiyor bunlar ama genel Evet. olarak YouTube'a bakış açısı bu. Ama YouTube için ciddi bir emek sarf etmek zorundasınız ki o sizin izlediğiniz 30 dakikalık 40 dakikalık videolar neredeyse bir gün alıyor. Çekim hariç düzenlemesi ve yüklemesinden bahsediyorum. Bunlar da yatırım yaptığımız ekipmanlar ve her ay yüksek bir meblağ internet faturası ödememizden kaynaklanıyor. Yoksa öyle yatırım yapmadan, emek harcamadan armut piş ağzıma düş para hiçbir yerde yok biliyorsunuz. Keşke öyle olsa. Keşke biz de o kadar kolay para kazanabilsek. Evet. Yani gönül isterdi ki bir güzellik salonu açıp oradan para ettirmek ama biz o insanlardan değiliz Evet, biz maalesef. influencer değiliz biliyorsunuz. Yani. Ne Bayağı Burdur sınırına geri geldik. Evet. Antalya'yı dolana dolana Burdur sınırına doğru geri çıkmış olduk. Hoppa. Neymiş onlar Max? Atlar, köpekler her şeyi gördük. Antik Döşeme Yol. Yani Döşemealtı ilçesine, Antalya'nın Döşemealtı ilçesine ismini veren yol aslında burası. Evet. Bu yolun mitolojik sayılabilecek de bir hikayesi var. Aynı zamanda aşk yolu diyorlarmış bu yola. Oo, Evet. sizi aşk yoluna götürüyoruz. Aşk yolu Roma döneminde Pamfilya ve Pisidia bölgeleri Roma İmparatorluğu'na bağlıyken imparatorluk tarafında görevli bir komutan, meşhur komutanlardan biri Markus, bu bölgede yol çalışması düzenlemeleri yaparken, Toros dağlarında yollar açarken bu bölgeye geldiğinde yerel halktan bir kızla tanışıyor ve ona aşık oluyor. Kız yani. Kız da kız yani. Şöyle hem zeki hem güzel hem de avcılık yetenekleri olan, yani bu işleri yaparken dağda karşılaşıp tanışıyorlar ve aşık oluyorlar birbirlerine. Sonra komutanı tabii görev için çağırdıklarında Antakya'ya tekrar geri çağırıyorlar. Düşün ki bu yolları yapmışlar o arada. Vay be. Sonra kız da diyor ki bu yoldan gidenler bir daha geri dönmezler. O kadar yol, sen aşk maşk hikaye, unutursun beni diyor. Heh. Sonra Markus da inat ediyor tabii. Unutmam, ben geleceğim. Hatta diyor bu yolları yenileyeceğim ve güzelleştireceğim ki kolay gelip gelelim. Ve bu yolu ilk taşını o düşüyor.
son taşına kadar da o döşüyor ve her sene bu yolda buluşuyorlar. Bak sen Markus'a ya. Oho. Toros Dağları'nda yol yapmış adam. Mecnun da kimmiş? Vallahi billahi ha. Ve- Şuraya bak. Bu yolda el ele yürüyen çiftler, el ele yürürlerse çiftler aşkları ölümsüzleşiyormuş. O zaman ne yapıyoruz sevgili dostlar? İlk fırsatta Antalya'ya geldiğinizde zaten yukarıdan Korkuteli'nden aşağıya doğru inerken yol üstünde aslında burası. İçeriye sadece 5-6 kilometre giriyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Bu yolda sevdiğinizle birlikte el ele yürüyorsunuz. Evet. 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 Kısaca alandan bahsedeyim ben size. Siz drone görüntülerini izlerken. Alan sizin de görmüş olduğunuz gibi biraz atıl kalmış. Bize göre çok çok önemli bir yer. Ama demek ki bazılarına göre çok önemli bir yer değil. Ya şöyle ki biz şu anda Antalya'dayız biliyorsunuz. Bu yolun devamı Antakya'ya kadar gidiyor. Evet. Toros Dağları'nın arasından. Belli antik kentler güzergahında var yine. O, yani çok uzun bir yol aslına bakarsanız. Tabii antik kentlerin aslında şehirler arası yolu gibi düşünülebilir evet. bir yol Aynen burası öyle. aslına bakarsanız. Ama biraz ilgisiz ve biraz bakımsız kalmış maalesef ki. Dağları, tepeleri aşan müthiş bir yol. Gezeceğimiz çok yer olduğundan dolayı şimdi burayı size gösterdik ve bir sonraki noktaya doğru devam edeceğiz. Evet. Yani gönül isterdi yürüyelim ama yol Antakya'ya kadar gidiyor malum. Aynen. Burası aynı zamanda bir yürüyüş rotası. Sadece yürüyüş yapmak için buraya böyle araçlarla gelip yukarılara kadar yürüyen insanlar ve gruplar da var. Eğer yürüyüş yapmayı, trekking yapmayı, bu tür yerleri gezmeyi seviyorsanız burayı da listenize Bir ekleyebilirsiniz. grupla rehber eşliğinde gezebilirsiniz. Lambalarda durduğumuz gibi hemen ayaklandım bakıyorum. Tamam, elini kaldırmana gerek yok. Seviyorum ben. Evet. Evet. Ve Yine bir kervansaraydayız. evet, yine bir kervansaray. Burdur'da size göstermiştik. İzleyenler hatırlar belki. Gıyasettin Keyhüsrev'in yaptırdığı 4 han var diye. Orada ikisini hatta bir videoda gezmiştik. İncir Han ve Susuz Han'a gitmiştik hatırlarsanız. Burası da Kırkgöz Han. Sizin izlemiş olduğunuz bu han Kırkgöz Han olarak geçiyor. Yalnız bu hanı gelip de ziyaret etmek gibi bir şansınız yok maalesef. Ancak dışarıdan görebiliyorsunuz. Çünkü bu han artık özel bir işletmeye ait olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir yazı okumadık Öyle. ama Yok ben okudum. burada sadece düğünler yapılıyor. Evet, kır düğünleri organize ediliyormuş artık içeride. Sadece dışarıdan görebiliyoruz. Evet. Ve sizin de görmüş olduğunuz gibi drone manzaralarıyla görebiliyorsunuz. Enteresan bir han. Yapı ciddi anlamda ayakta kalmış bir yapı. Görsel olarak çok güzel. Giriş kapısının hemen üst tarafında Arapça bir yazıt var. Ne yazdığı ile ilgili bir bilgi yok tabii ki maalesef. Bu arada buraya giriş de ücretli. Herhalde bunlar okullar, geziler düzenlerse onunla alakalı. Evet, oradaki ücretli yazısı bence eski ama. 10 Muhtemelen. lira 20 liralardan falan bahsediyor. Muhtemelen. İçerisini drone'dan gördünüz ama ben kısaca şöyle size bir göstereyim. Şöyle bir alan. Şu anda sadece burası dediğim gibi düğün veya da organizasyon ya da yemeklerle faaliyet gösteren bir ticarethaneye dönmüş durumda. Gezimize devam edelim o zaman. Edelim. Bir diğer durağımıza geldik. Durağımıza geldik. Neredeyiz?
Yine bir kervansaraydayız. Dedik Evet. ki şimdi biz size Burdur'da 2 tanesini gösterdik. 3.'sünü de gezmiş olduk Antalya'da. Baktık Evdirhan, yani bu 4. han. Bayağı da Garip- yakınız. Hadi dedik oraya da gösterelim bari. Hatırı kalmasın. Eksik Garip kalmasın bu handa. Bu da Evdirhan. Bize Gülden'in Burdur videolarında bahsettiği o dörtlemenin 4. hanı. Tabi burası biraz daha atıl. Özellikle bir önceki videoda izlediğiniz durumdan sonra en azından içine girebiliyoruz ama Restorasyon görmemiş ama kapısı sağlam. restorasyon görmemiş ama kapısı sağlam dedi Gülden. Duymayan arkadaşlarımız için. Ve içi böyle. Burayı da görmeden geçmek istemedik. Ama biz Güver Kanyonu'ndan, Güver Uçurumu'ndan ilk çıkarken bir yere gitmeye niyetlenmiştik. Hala oraya gidemedik. Evet. Bunlar yol güzergahında gördüğümüz yerler. Şimdi oraya doğru devam ediyoruz. Yani bu gezmeler hep ekstraydı. Asıl hedefe daha ulaşamadık. Antalya o kadar dolu bir yer ki gerçekten ne yana dönseniz yakınınızda bir tarihi kalıntı var. Bir doğa harikası var. Biz de buralara kadar gelmişken geçip gitmek istemediğimiz için size de gösterdik. Beğenmişsinizdir umarım. Umarız beğenmişsinizdir. Bir sonraki durağa devam ediyoruz. Saat 15:11 ve saat 15:30'da girişi durduruyorlarmış. Tam vaktinde gelmişiz. Saat 5'e kadar gezmeye izin var içeride. Hatta 5'e kadar bile değil. 5'e çeyrek kala çıkış yapılması gerekiyormuş ve kapılar kapanıyormuş. Yoksa içeride kalırız. Nereye geldik? Güllük Dağı Milli Parkı. Harika bir yere gidiyoruz. Termosos Antik Kenti. Koştur koştur geldiğimiz yer tabii ki bir antik kent olacaktı. Tabii Ama ki. burası gerçekten çok özel bir antik kent. Tarihinden bahsetmeyeceğim. Özelliklerinden bahsetmeyeceğim ama muhteşem bir amfiteyatrosu var. Hep beraber göreceğiz. Yukarı tırmanıyoruz şimdi. Merak etmeyin, kısa kısa göstereceğim Evet, ben size. çok güzel manzaralar göreceksiniz. Antik kent gibi düşünmeyin. Antik kent sevenler zaten biliyorlardır buranın ismini ama bilmeyenler manzaraya odaklansın. Nefes darlığı olanlar, eklem ağrısı çekenler. Öncesinde 500'e yakın basamak tırmananlar. Evet. Buraya gelirken bir kez daha düşünün. Ya evde dinlenin bol bol, burası için bir gün ayırın, ya da buna katlanın. Çok yokuş. Kesinlikle outdoor ayakkabı giyin. Erken gelin, yavaş yavaş yürüyün. Hani yolu size nasıl aktarabiliyorum bilmiyorum ama kamerada düz gibi gözüken bu yol takribi 7 ila 10 derece eğim. Gülden'in bacaklar koptu. Kaslarım yanıyor. Aynı zamanda da saat 4:45'te girişte yani çıkışta olmamız gerekiyor. Kent girişine anca gelebildik. Tırmanmaktan çekemediğim giriş duvarları. Dağ manzarasına bakar mısınız? Manzaraya bakar mısınız ya? Çok iyi. Ve bu termososun arka sırtı. Boras Stoası. Stoa çarşı demek. Bilmeyenler için hatırlatma yapayım. Yolu bu tarafta. Belki 30 metre. Oo. Size o tiyatro bulunacak dedim değil mi? Bakın şimdi şöyle bir manzara. Ve muhteşem ve dik bir tiyatro. Çok güzelmiş ya. Çekimlerimiz karşılaştı. Evet, çakıştık yine. Manzaraya bakar mısınız ya? Mükemmel ya, harika. Gelmeyenleriniz varsa listenize ekleyin. Termosos Antik Kenti. Şimdi saatimiz
4'ü 10 geçiyor. 4.45'te bizi girişte bekledikleri için, çıkışta bekledikleri için o tarafa hareket edeceğiz. Ama size şu iki güzeli göstereyim istedim. Bir tanesi şöyle yorulmuş güzel. Yayıldı. Diğeri de halen daha sıkıştırmak için bir yerler bulmaya çalışan bir güzel. Neresi orada göreceğimiz diye görmeye çalışıyorum haritada. Kabartmaların güzelliğine bakar mısınız ya? Harika. Sağlıklı yaşa. Bakın balık ağzından ok çıkmış. Burada mızraklar var. Burada kalkan var. Burada dövüşçüler var. Orada bir kalkan var. En başta bir gladyatör vücudu var yarım. Sonra burada tekne mi diyeyim ne diyeyim bir şeyler var. Ama benim size göstermek istediğim başka bir şey var. Taşı gördünüz mü? Tatlım yanına geçer misin? Bir büyüklüğünü görsün arkadaşlar taşın. Bakar mısınız? Taş ağacın içinde. Ağaç almış taşı. Sarmış. Kaldırmış ya da düşürmüş. Çok enteresan ya. Kovuk oluşturmuş etrafında ağaçta. Evet. Arkası da yok ha. Bu kadar. Çok enteresan. Acayip bir yer. Yine diyorum. Burası listenizde yoksa, gezi planlarınızda yoksa mutlaka ama mutlaka burayı ekleyin gezi planlarınıza. Harika bir yer. Çok memnun kalacaksınız. Termosus Antik Kenti'ni çok beğendik. Bundan önce gezdiğimiz yerler de hepsi harikaydı kendi çapında. Özellikle Karain Mağarası'na ve Karain Mağarası'nın geçmişine ben şahsen hayran kaldım. Ki senin de öyle olduğunu düşünüyorum. Hanlar bölgesi zaten bana göre Türkiye'deki bütün hanların ayağa kaldırılıp faaliyet ya da aktif olması gerekiyor. Yani öyle Kafeler, işletmeler ya da düğün salonuna dönüşmeden mümkünse. Aynen öyle. Mümkünse bunlara dönüşmeden aktif olmaları lazım. Çünkü Türkiye hanlar bölgesi ya. İnanılmaz han var, kervansaraylar var. Antik kentlerde nasıl gezip görüyoruz? Eski Yunan tarihi, daha eski tarihler, işte Perik Vadisi. Ama onun dışında da çok büyük bir tarih var ama maalesef çoğu yıpranmış ve yenilenmemiş. Ziyarete kapalı olan yerler. Evet. Bunların faaliyete geçmesini yetkililerden istiyoruz. Şimdi içeride kalmadan Evet, aşağıya 9 kilometre yolumuz var. Kapıya yetişeceğiz. kapıya yetişeceğiz ve artık çok acıktık. Bugün çok dolandık. Bakalım Gülden Hanım o güzel mutfağında bizlere neler Geç yapacak. kaldık, 44 geçiyor. Çabuk. Saat tam 5 ve kapıya yetiştik. Evet. Kapıdaki görevli kız arkadaşımız bizi yukarıya çıkarken uyarmıştı, bu saatte kapanıyor, geç kalmayın mutlaka diye. Biz inerken hemen önümüzden bir motokaravan daha vardı, onlar iniyorlardı. Biz peşlerine hemen çıktık ama bir tane daha araç vardı yukarıda ve daha hiç kimse yoktu araç başında. Görevli arkadaş da solu sürat rampalardan yukarıya çıkıyordu onları çıkartmak için. Neyse biz kurtardık. Evet, biz kurtardık. Şimdi konaklayacak yer bulmaya gidiyoruz. Konaklama yerine giderken önce su dolduralım. Evet. Yarım depo suyumuz var şu anda. Önce su takviyesi. Suyu dolduralım. Sonra Suyu karavana dolduralım yalnız. Bir de ekmeğimiz yok. Markete uğrayalım. Evimizde ekmek almaya gitmek kadar güzel bir şey yok. ya Hele yoldayken hiç yürümüyorsun markete. Kapı önünde park ediyorsun, alıyorsun, eve geri giriyorsun. Çok yorulmuş bir çocuk. Dağları taşları tırmanmış. Şimdi diyecekler ki Gülden Hanım hemen çok kolaya kaçıyorsunuz. Tolga Evet, Bey'e neler yediriyorsunuz Var diyenler var. diyenler var. Evet, bunları diyenler var. Umurumuzda mı? Değil.
Gelsinler bakalım, bizim gibi kaç kilometre yürüdüğümüz belli değil bugün. Öyle çarşaf çarşaf Yani. yemek mi yapılırmış? Şu an yemeği bırak, direkt peynir ekmek bile yiyecek konumdayız yani şu anda. Evet. O yüzden ben direkt... Şu çocuğun haline bak, şu çocuğun haline bak. Bu çocuk bile mahvoldu. Evet, onun bile yemek saatini geciktirdik yani. Düşünün ki ne kadar çok Açayım mı? aç. Ya bu hikaye. Bakın sevgili erkekler, kadınların sizlere yapmış olduğu en büyük hikaye bu. Yavaş aç, yavaş, sulu o. Açık zaten bu. Göreceksin. Vay efendim konserve açamazlarmış. Vay efendim su taşıyamazlarmış. Siz yokken hepsini de gayet iyi yapıyorlar. Niye canım, su taşıyor? Masayı böyle bir kullanayım, açayım mı? Sen bilirsin nasıl istersen. Ben de Sabah şöyle. Öyle de olur. Şöyle yapalım. Yapıştıralım. Burası lavaş. Market ve suda getireyim mi? Ama yağı suyu düşerse dökülür. Tavayı yalnız lavabonun içine fırlattım sanki, bir tangırtı çıktı. Harika. Marka. Ey marka. Maxim, sen şimdi mamanı yedin de bu da benim mamam artık. Kızından haberdar biri vardı ve onu ölümüne korkutmak Oh. istedi. Gıdısal şeyler Elinize devreye sağlık uğramıyor. küçük hanım. Başka biriyle Afiyet hazırlamış. olsun beyefendi. Ve ruhları kovan biri müşteriyi kandıran Beni diyor kandırma Gülden. Salçayı ona dökmeden önce bana bir şeyler verebilirdin. Ah kuzum benim. Max, bu kadın sana nasıl bir şey vermez ya? Bakışlara bak, bakışlara nasıl takip ediyor. Full odak. Kocuğum. Nasıl perişan oldu, bak nasıl kendini sallıyor. Evet. Ocağımızın hali içler acısı. Ben kahvenin güzelliği diye olayı toparlıyorum. Allah'ım, o iç çekişler var ya, o iç çekişler bitiriyor beni ya. O iç çekişler beni bitiriyor. Yat. Tabii. Tabii. Düşünürsek. Böyle başladık Bu değil video mi? bir haftadır sürüyor. Bir haftalık bir video izliyorsunuz şu anda Evet. siz sevgili dostlar. Yani bir haftalık sürecimizi izlediniz daha doğrusu. Evet. Öyle söyleyelim size. Bunları birleştirmek istedik aslında. Çünkü Antalya'da çok video çektik şimdiye kadar ve daha da çekeceğiz. Biraz kısaltmış olalım bu gezdiğimiz yerlerle dedik. Bu Güver uçurumunda keyif yaparken yakın bölgede olan yerleri hemen gezdik. Hepsini bir videoya toparladık. Karavan yaşantımızı bu bilekliklerimizi örerek, işte karavan tadilatları yaparak ya da yeni üreteceğimiz bir fikir sayesinde bunların finansmanıyla karavan yaşantımızı idame ettiriyoruz ve hayatımızı idame ettiriyoruz. Aynı zamanda YouTube gelirimiz var tabii ki, küçük bir meblağ da olsa. Küçük bir Ama meblağ onunla şimdi. takviye bir işler yapmamız gerekiyor. Evet. Karavan tadilatını uzun zamandır, kendi karavan tadilatımızdan bu yana uzun zamandır hiç kimseye bu konuda destek olamamıştık. Ama fırsat olduğunda, biz uygun konumda, uygun yerde olduğumuzda bu gibi ufak tefek işleri çözümüne yardımcı oluyoruz. Yani bu işler için şehir değiştirmiyoruz. Evet. Yolumuzun üzerinde denk gelirse yapıyoruz. Birkaç tane Daha şey önce- almıştık. Evet. Teklif almıştık ama yani çok bambaşka noktalardaydı ya da geriye dönmemiz gerekir. Çok uzun kilometreler yapmamız gereken durumlardı bunlar. O Yoksa yüzden biz de yapmadık. isteriz, gelelim karavan yapımına yardımcı olalım ya da karavanını kendi yaptırmak isteyenler de bize çok fazla oluyor. Evet. Hem hızlı çalışıyoruz hem işçiliğimizi beğendikleri için. Ama bizim yani bu turu ve şu anki düzeni bırakıp öyle bir yerleşik ya da işte bir ay, 2 ay neyse bir yerde kalıp bir şey yapma gibi bir durumumuz yok. Evet. O yüzden yol üstünde böyle ufak tefek tadilatlarla hem bütçemize destek oluyoruz hem arkadaşlarımıza yardımcı olmuş oluyoruz. Aynen. Alan razı, veren razı durum söz konusu. Bu videoda ne ararsanız var. Evet. Yani Gerçekten. bu videoya en çok ben bu videoda problem yaşayacağım. Çünkü başlık bulmada problem yaşayacağım. Evet. Çok fazla konu var. Video kapak resmi bulmakta problem yaşayacağım. Hangi Hangi birini konu? aktarayım, hangi konuyu aktarayım hiç bilmiyorum. Düzenlerken de aynı şekilde geçerli tabii. Her Evet. konudan biraz video var. Ayrıca bize şunu da hemen belirteyim. Bize doğrudan destek de olabilirsiniz. Nasıl doğrudan destek olabilirsiniz? Videolarımızı izlerken süper teşekkür satın alarak bize destek olabilirsiniz. İlk sohbete, canlı sohbete geldiğinizde yine süper teşekkür olarak bize doğrudan destekte bulunabilirsiniz. Ya da en güzeli katıl abonesi olursunuz. Her ay dergi aboneliği gibi düşünün bunu. Her ay belirli meblağlarda ödemeler yaparak
bize yine doğrudan destek olabilirsiniz sevgili dostlar. Ben daha güzelini söyleyeyim. Söyle. Bileklik alarak destek olabilirsiniz. Evet. Hem de bizden size bir hatıra olmuş, bileğinizde kalmış olur. Ya da sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Mesela erkeklere hediye almak sıkıntılıdır. İşte parfüm, cüzdan, kemer gibi Aynen. olaylar vardır. Doğada vakit geçirmeyi seven erkekler için bence eşsiz bir hediye. Kesinlikle öyle. Peki bu mağazaya nasıl ulaşacaksınız? Videonun açıklama kısmından Shopier linkine tıklayarak Shopier mağazamızda bu birbirinden güzel bileklikleri görebilirsiniz. Aynı zamanda sadece erkeklere değil, kadınlar için de tasarlamış olduğumuz çok güzel, birbirinden şık ve muhteşem renklerle bileklikler var. Bunları satın alarak da bize doğrudan destek olabilirsiniz sevgili dostlar. Şimdi siz ev konforunda gezerken yoruldunuz mu bilmiyorum ama biz kameranın arkasında gezerken gerçekten çok yorulduk. O yüzden bir sonraki Antalya macerasında görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.